Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçiyordur. Şu soldaki eee, şeyleri kapatayım, onu sonra açarız. Rainbow'la başlayalım. Madem burayı açtık, hatta bizim bir zarar kâra da bakalım. Şuradan öncelikle hemen rutinimizi bozmayalım. Hafta sonları çok piyasaya bakan birisi değilim açıkçası. Alarmlar da kurulu, zaten işlemler içerideydi. O yüzden çok da burada ekstra bir senaryom yok biliyorsunuz. Buradaki zararımız azalıyor ufak ufak. Bu hafta ondan da çıkacağız. Kârı da göstereceğiz inşallah. Buradaki zararımız da artık 28 dolara kadar düşmüş. Bu da kâra geçecektir. Bu akşam da çıkarsa işlemden şaşırmam. Buradaki kâr güzel bir getiri olacak. En azından bu kaybettiğimiz dönemde. Yani böyle kayıp, hani gün kaybımız çok. Onlarla ilgili opsiyon ve durumu da zaten özetleriz gelince. Bunu bir kapatayım. Ya Rainbow'la devam edelim. Ayı bölgesinde olduğumuzu biliyoruz. Buradaki süreç bu şekilde. Yani şimdilik böyle iki türlü değerlendirebilirsiniz. Ya alırsın burada ekleme yaparsın yeri geldikçe, e, ya da işleme dahil olmazsın yani. Bu süreci böyle geçirmek lazım ama ben hani gerçekten güzel bölgeler olduğunu düşünüyorum. Birkaç haftadır da konuşuyoruz. Yukarıdaki hedeflere geldiğinde satabilirsin, kar alabilirsin. Bakmak lazım yani, bir boğa beklentisi ile hareket etmek doğru olmayabilir ama güzel bölgedeyiz. FOMO tarafına baktığımızda burası yine uzun periyodu anlatan bir chart. Burası iki taraflı da. Eee, Burada işler kırmızıya doğru gittiğinde uzaklaşacağız, kar alacağız, karlara stop koyacağız ya da dahil olmayacağız. Orası onu anlatıyor. Bakalım son 24 saatimize. Short genel olarak piyasadaki shortçuları birazcık temizlemişler ama çok aman aman bir hacimde yok. Bunu görüyoruz. Burada hareketlerin biraz daha oynak olması fena bir şey değil. Normalde burada hiç oynamıyor yani. Şimdi en azından birazcık biz deyince de durdu gerçi de. Bir hareket var, en azından onu gözlemledik. Biz dememizle beraber o hareket de bitti galiba. Yani buradaki böyle çok şey olduğunda burayı takip edemiyoruz zaten o hacimde. Onu da yaşayacağımız günler yakındır diyelim. Geçelim bakalım heatmap'imize. Evet, burada artık bir şeyler daha olgunlaşıyor. Bakın şu bölge artık alıcı bölgesi, yani satıcı değil. Alıcıların çoğaldığı bölgeler, yukarıda satıcıların da azaldığını görüyoruz. Eee, Yani beklentimizi karşılayacak gibi duruyor. 100. pariteye gidelim bakalım ne var burada. Çok uzun zamandır bakmadığımız Byte. Gel bakalım sen bir. De. Şunu bir ekleyelim. Şu K'ya dünkünü aşağı atalım. 100. paritemizi aldık. Bunu her zaman hani yeni gelen arkadaşlar için de söyleyelim. Ben normalde şöyle yapıyorum. İşte 100. olan pariteyi alıyorum buradan. Bir gün öncenin 100. paritesine baktığımız pariteyi de siliyorum. Öyle öyle gidiyoruz. Zaten o birkaç gün içinde tekrar aynı yerlere gelip tekrar karşımıza çıkıyor. Kendimiz de test etmiş oluyoruz. Buradan market cep tarafına gelelim. Ee, Yani buradaki beklentim açıkçası şu şekilde. Buradan bir test mi? Buraya destek alıp 2.60'a çıkacağız mı? Ben 2.60'a çıkma ya daha yatkınım, öyle diyeyim. Yani piyasaya baktığımda o şekilde düşünüyorum. Zaten buradan eğer red deyip tekrar burayı test olarak yani çalışacaksa artık kendimizi 1.6'da buluruz. Bitcoin dominanstaki dünkü videomuzda da bahsettik. Düşüş beklentim zaten malum devam ediyor. Bakalım ne oldu. Burası biliyorsunuz gece 3'e kadarki olan kısmı alıyor. Ee, Bugüne bakmadık henüz. Beraber bakacağız. 58 olduğunu görüyoruz. Ethereum'un 11. Adı tarafı güzel atmaya devam ediyor ama piyasaya yansımıyor tabii. Şu an 31 olarak karşımıza çıkıyor.
Altcoin sezon indeksi çok saçma şekilde ilerlediği için çok da kale alamıyorum. Geçenlerde demiştik bu artık sarı açık sarıya gider diye gerçekten de gitti. Ama piyasayla çok uyuşmuyor yani. Korku endeksimiz evet dün konuştuk 11-12'leri görürüz demiştik. Oraya gelmiş. Bugün yani yarın da muhtemelen turuncunun içinde görürüz. İlk 20'mizde bakalım ne var? Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB olarak Ripple BNB'ye kaptırmıyor sırayı. Hadi gelin bakalım piyasamıza. Şimdi Kaya ile başlayalım. 5 dakikalıktan bir günlüğe gidelim bakalım. Yes. Burada ne dedik? Alım bölgesi zaten bu 10 Ekim. Yukarı yönlü işlem düşünmek mantıklı. İlk etap 66. Oraya da yaklaşmışız. Demek ki doğru işlem almışız diyelim. Buradaki durum bu. Ama şimdi bizim bu konuştuğumuz seviyelerden zaten %20 yukarıdayız. Artık riski size ait. Ben kendi adıma buradaki işlemi başarılı olarak görüyorum. Python'a gelelim. Normal şartlarda biz çok uzun zamandır buna bakmadık tabii. Şu bölgeyi işaret etmişiz muhtemelen yukarı yönlü. Burası da gelmiş zaten, bunu kapatalım artık, sonra red yemiş. Bölgeler belli, çalışan yerler belli. Şimdi 61'de şu 80'e doğru gidecektir muhtemelen. Yani şurayı hedeflemek lazım. Bunun da 10 Ekim'ini bir alalım şöyle. Yani şurası. Şayet buna bakmış olsaydık diyeceğimiz şeyi takip edenler bilir. Buradan işleme girmeniz lazım. Metin 10 October Law diyelim. Bunun bir de tepesini de alalım. Onunla hop şuraya alacağım ben. Bir gün öncesi bana yani ki kırılımdan bir gün öncesi yeterli. Law diyelim. Şimdi burada yani zaten hani beni tanıyanlar bilir. Burada yapacağımız şey yukarı yönlü işlem konuşmak olacaktı ama orası kaçmış. O yüzden şu an şey demem yani, burada normal şartta ben burada işleme girip şu bölge ilk etapta şurası 71 falan ama 80'e doğru bir gidebilir. Bakalım o da ne verecek? Vermiş ya da evet, güzel de bir getiri aslında, bakın %30'lara varan olmuş. Yani burada artık kalan kısım size ait. Ben ne olsaydım işte yine anlatırdım muhtemelen. Bu bölgeden işleme dahil olmak mantıklı diye. BCH'ye bakalım. Evet, BCH'deki artık şunları siliyorum çünkü günlük yukarı yaptığı zaman benim için e, artık oradaki senaryo bitiyor. Şimdi ben burada şunu yapmayacağım. Bugün daha yeni yukarı yaptı. Hemen dönüş aramak mantıklı bir süreç olmayabilir. E, Bu parite özelinde konuşursak yarından itibaren dönüş aramaya başlarız. Yani seviye belirleme kısmına muhtemelen şuralardan red yemesi çok normal bu arada. Haftalık bakın şu aldığımızda 4 hafta önceki bölge burası. Ama buradaki konuştuklarımız oldu, gördük, güzel. Şu 63'e doğru devam eden bir süreç var. Bakalım ne olacak. Aynı şey link için de geçerli. Kaç gündür anlattık ve şimdi yukarı doğru gidiyoruz. Burada da kırılımını yapsın, dönüş ararız ama güzel, yani 4 günlük bölgeyi de kazanmış durumda. Eee, Yani kendimizi tebrik ederiz diyelim. Eee, Burada süreç TRX için de aynı şey geçerli. Bakalım. Henüz dönüş konuşacağımız seviyede değiliz. Yani şöyle ki, pardon, kırılımlar olsun, yukarıdaki hedeflerimize doğru gidelim, oradan bakarız. Sol için de bakın konuştuğumuz şey oluyor. Yani piyasanın geneline baktığımızda şu ana kadarki süreçte konuştuklarımızın haricinde bir senaryomuz yok. Bu güzel. Bu 3 mü? Nerede bizim? Bir, şu. 2, 3. Bu da 4. Tamam. Sol için de bakın şunu alıp, yani 4 günlük 87'yi alıp yukarıdaki bölgesine gidecektir.
Run için run aynı şey geçerli. Yukarıda hedef bölgemiz sabit ve burada gördüğümüz o bölgeye doğru bir yükseliş devam ettiği bizim için önemli olan bu zaten. Burada da şu bölgemizin çalıştığını görebiliriz. Şimdi o şeyde de FED'de de bakın çizmiştik zaten. Güzel kar elde ediyorum burada da. Ee, Şöyle bunları alayım mı artık? Birazcık benim için bakalım bunu yapabilirsem almam. Hani görünsün diye. Burada aldığım bölgeden kârdayım. Evet spotta demiştim zaten. Alırken söylemiştik şu bölge 16 küsurdu. Güzel bir kâra gidiyoruz. Bunu da 22'de satacağım hepsini. Ee, Bu bir de burada aldığım var. Onun da çıkışı 28 olacak. Bu ikisi farklı yani burada aldığımı şurada satacağım 22'de. 22 gelince zaten satmış oluruz. Güzel. Burada da vurduk şeyimizi nasıl diyeyim? Hedefimizi diyelim en azından yönümüzü yani yönümüzde sıkıntı olmadı. Güzel gidiyoruz. Ada için baktığımızda yine burada da olumlu senaryo devam ediyor. 10 Ekim bölgesini kazandı. En azından şu 32'lere doğru yükselecektir. Neo açısından da bakın aslında piyasayı e, çok doğru okuduğumuz bir serideyiz en azından. Ben gerçi işlemlerim içeride olarak devam ediyor. E, En azından sizler için doğru okuduk diyelim. Kendime faydam olmasa da şu an için. Burada süreç devam edecektir. Yani bu günlükleri kazandık. Bir haftalıkları pazartesi de görmek lazım. Ondan sonra bakılır tabii ki ama bir olumsuz senaryomuz yok şu an için yani öyle bakalım. Pazartesi haftalıklara baktığımızda olumlu olumsuz kısmını biraz daha orta vadeliye döndürüp öyle konuşuruz. BNB açısından da olumsuz bir senaryo yok. Bakın belirlediğimiz bütün aşağı bölgelerin çalıştığını görüyoruz. Bu güzel bir şey. Aynı şey CZ açısından da geçerli. Umarım değerlendiren olmuştur diyeyim. Çünkü güzel kazanma şansınız olan bir dönemdi burası. Bence kârdaysanız da kârlarınızı taşıyıp topları taşımak mantıklı. Dok içinde konuştuğumuz şey oluyor. Güzel yani olumsuz bir senaryo yok. Piyasada zaten görüyoruz olumlu diyor ama ya biz artık ben kendi adıma hep böyle şey diyeyim olumsuzu da vurgulamak durumunda kalıyorum ama gidişat güzel bir sıkıntı yok burada da baktığımızda yukarıda yani bu bir iki gün böyle gidip ondan sonra aşağıki bölgelere bakarız. Burada petrol için düşüşü konuşmuştuk zaten o olacak gibi. Evet, Ethereum tarafında bakalım senaryoya. Şöyle baktığımızda Ethereum içinde güzel giden bir süreç var. Daha ağır gidiyor tabii ki. Major pariteler biraz daha hareketleri daha ağır oluyor. Ethereum için olumsuz bir senaryo yok. 4 günlük seviyesini kazanması lazım. Ben yine de şu en azından bakın 3'e doğru yol alması bana daha doğru geliyor. Ne bu Ripple? Evet Ripple'da konuştuk zaten şu bölgeden yukarı yönlü gidiyor. Şimdi anlatmak daha kolay tabii. Çünkü buradaki stresi ve o anki anlatım daha farklı oluyor. Şimdi işler tabii en azından beklediğimiz seviyelere doğru geldiği zaman kafamız rahat. Burada baktığımız şeyler zaten o oldu. Yukarı yönlü gidiyor. Hani bu şey açısından da güzel tabii ki. Kendi adımıza her şeyi unuttuk yine. Bunları unuttum. Sonra zararını da göstermiyorsun olması. Ya benim açımdan şey sorunu yok. Hep diyorum ben kendi adıma. Hiç öyle bir derdim yok. Zaten açık olması mantıklı geliyor bana. Yani sonuçta işte son bir senede bu short tarafta 95 işlem almışım. Long tarafta 73 tane işlem almışım. E, Birer tanesi de açık şu an duruyor. Bunları da yani niye saklayayım zaten? Hani saklamaya gerek yok. Herhangi bir zararım olmadı çok şükür. Benim için buradaki zarar gün kaybı oluyor açıkçası kendi adıma. İçeride olduğum günler sonuçta
dolar kazanamıyorum ve bu benim için kayıp oluyor ve şu son iki yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ta hatta yani şu son 4 ayda gerçekten kasamı 4'e 5'e katlayacak fırsatların hepsini de kaçırdım. İstisnasız yayınların hepsini takip edenler de bilir. Yani çok güzel bölgelerdeki alım yerlerinden giremedim. Ya ucundan döndü ya ben içeride olduğum için yapmamam gereken hataları da yapıp dahil olamadım falan. Nasip şimdilik bir en azından herkesin çok büyük zararlara uğradığı dönemde biz öyle bir sorun yaşamadık çok şükür. Ama çok uykusuz gecelerim oldu bu son 4 ayda. Bu süreç daha rahat geçiyor en azından. Burada sürecin yukarı devam etmesini beklemek mantıklı. 15 ve işte 16 küsura doğru. Aslında bize böyle şey geliyor ama bakın buralardaki işlemlerin bize getirisi %30'lar civarı. Ben zaten açıkçası %30 kâra gelmiş bir işlemin uzatılmasını yani şey olarak uzatılmasını hani stopsuz böyle uzatılmasını açıkçası mantığım almıyor. Yani ne güzel paranı al geç. Ha, ben burada günlükleri yapmıştım tabii şeyi takip ettiğim için YOTA'yı. Burada 75'te çıkacaktı diye hatırlıyorum şeyi ama bakayım yanlış olmasın. Şurada login olmuyorum bilerek hani siz de herhangi bir şekilde şuraya girdiğinizde aynı buradaki gibi bakabilirsiniz zaten. Bilerek onu yapmıyorum. Aynen burada 70 evet 71,5 o 75'te çıkacak tamam. 75'te güzel bir getiri verecek. En azından bu akşam bunu görelim bir uzun zamandır kazanmadık. Aslında hedefim yani şu eğer başında olursam ekran başında yakalayabilirsem 75-78'lere doğru gelirse 75'e stop koyup devam ettirmeye de çalışırım ama yani uzun zamandır da bir şey kazanmadığımız için oradaki parayı da çok da riske atıp tekrar ekleme sürecine geçmek de istemiyorum açıkçası. Öyle de bir e, durumum da var. Bakacağız yine de. Ha, bu arada Optirate'de takip eden ve izleyen birileri varsa da siz işleminizi isterseniz birazdan kâra geçecek sonlandırabilirsiniz de ben 75'te çıkacağım. Veya uzatabilirsiniz de o tamamen size kalmış. Buradaki sürecin ben e, yaklaşık 10 gündür söylüyorum 75 civarında yine şunu şöyle sağa kaydıralım civarında bitmesini bekliyorum en azından bu sürecin. Burası önemli yani burayı geçer isek çok işler olumluya dönecek. Yani çok derken boğa mantığında değil de yukarıdaki asıl 92-93'lere doğru bir dönüş olacak. O güzel olur. Altın gümüşü şimdi bakmıyorduk. Yarın da değil pazartesi bakacağız. Evet TL dolar için konuştuğumuz düşüş mantıklı dediğimiz şey gerçekten mantıklı olarak düşüş devam etmesi. Hatta şu 42'lere kadar yani şu bölgeye gelmesi bizi şaşırtmamalı ama yani bilemiyoruz tabii ki. Burada yine Total 3 için baktığımızda devam eden süreç yukarı yönlü güzel duruyor. Bir yeşil bölgemiz çalıştı. Yani bizim bu serideki hedeflerimize götürecek gibi duruyor. En azından bakın 766'ya net gelecek gibi güzel gidiyor. Burada da yine şu 1.4 önemli. Orayı geçip geçemeyeceği çok önemli. Oraya kadar takip edeceğiz. Oradan sonrası eğer geçerse bence belki ekstra risk alabiliriz işlemlere dahil olmadıysak ama hiç dahil olmadıysak en azından şu bölgeye kadar beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Adır tarafında konuştuğumuz şuraya bölgeye değmesine konuşmuştuk. Bunu da değmiş. Zaten olumlu gidiyor burası. Buradaki olumluluk alt paritelere yansımıyor çok fazla. O sıkıntı. Henüz yani en azından yansımıyor. Eee, buradan sonra devam edebilir. Yani güzel gidiyor orası. Evet bu dominans tarafında da düşüşün bizi kesmediğini konuşmuştuk. Yani kesmedi derken şey değil böyle bizi tatmin etsin manasında değil de yani şuradaki şu yükseliş bir fake gibiydi zaten herhangi bir parite gibi düşünelim.
Buradaki sürecin dönüş arayacağız, evet. Ama henüz yani şu bölge çalışırım. Ben yine en azından şu 57 küsura bir temas olmasa daha mantıklı geliyor bana. Şimdilik böyle herhangi bir sorunuz olur, bir şey konuşmak isterseniz de videodan altındaki yorumlardan konuşuruz. Bakalım burası kâra geçebilecek mi? En azından bir kâr gösterelim. Ama olmuyor. Bu dönemin böyle geçiyor. Biraz çalkantılı geçiyor. Ama dediğim gibi hani kaybetmediğimiz sürece benim açımdan çok büyük bir problem değil açıkçası. Önemli olan bakiyemizi korumak diyelim, sermayemizi daha doğrusu. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Birazdan da Trabzon-Fener maçı var, en azından onu izleyelim bari, keyif yaparız. Eee, Bakalım, sanki yani olumsuz da çok olmamak lazım. Hani yeşil, yani bu arada gitmiyor yani tabii ki buradaki işte %5'lik 10'luk yükselişler birçok kişi için bir şey ifade etmiyor ama hani kötünün iyisi diyelim. Öyle bakalım. İnşallah yarın da güzel bir sunum gibi bir şey hazırlayacağım. Bakalım haftalık bir, yani hazırlamaya çalışacağım başarabilirsem. Haftalık senaryoyu bir göz önüne alacağız. 3-5 büyük pariteye de bakacağız. Bir de bakalım, belki öyle şeyde bulabilirsek hani ne alalım da daha böyle kar getirmeye yatkın gibi falan bir şey. Bakacağız, çıkarsa yani tabii ki ona göre siz de bakarsınız. Belki işinize yarar diye düşünüyorum. Burada bir kar gösterelim dedim ama artık buraya kadar geldik. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar. Görüşmek üzere.